Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Nux'la beraber Supabase'i nasıl kullanıyoruz? Buna bakacağız. Twitter'a ne zaman girsem son zamanlarda Supabase ile ilgili bir gelişme görüyorum, bir paylaşım görüyorum. Özellikle yapay zeka tarafında işte çeşitli promptlar paylaşıyorlar, işte MCP sunucularından bahsediyorlar, onunla ilgili şeyler paylaşıyorlar. Şeyi fark ettim, Nux tarafında hiç Supabase'in nasıl kullanıldığını, ne işe yaradığını kaydetmemişim, çekmemişim. Hem bir içerik olsun dedim hem de dediğim gibi bilmeyenler varsa faydalanması açısından bu kaydı başlattım. Birkaç video gelebilir konuyla ilgili. İşte kafadan bir entegrasyon videosu kaydederiz. Sonrasında işte otantikasyon nasıl kullanılıyor, diğer özellikler nasıl kullanılıyor, neye benziyor. Bunlardan bahsederiz. Bilmeyenler için Supabase nedir sorusuna cevap vermeye çalışalım. Aslında Supabase temelde bir database. Bize bir backend veriyor ve biz bu backend'i kullanarak çok basit bir şekilde projemize entegre edip kullanarak uygulamalar geliştirebiliyoruz. Bunun yanında işte otantikasyon gibi, Edge Functions gibi, Real Time Subscriptions gibi birçok özelliği daha içerisinde barındırıyor. Ama en güzel taraflarından bir tanesi open source olması ve bizim bunu alıp kendi bilgisayarımızda bile ayağa kaldırıp kullanabiliyor olmamız. Ücretsiz versiyonunda da bayağı bir şey deneyebiliyorsunuz. Direkt konuya giriyorum. Nuxt tarafında nasıl kullanıyoruz Supabase'i? Öncelikle sıfırdan bir Nuxt uygulaması ayağa kaldırdım. Onun üzerinden ilerleyeceğiz. Şimdi nihayetinde şunu da söyleyebiliriz. Ya bu entegrasyonları yapmak bir AI prompt kadar kolay. Doğru. Ama biz nasıl yapıldığına, neye benzediğine bakmak istiyoruz. Ben de kendimi güncellemek adına bunu görmek istiyorum. Çünkü sürekli bu entegrasyonlar değişim gösteriyor. Supabase konudayım zaten dediğim gibi. Supabase'e üye oldum. Bir tane Nuxt Video adında proje oluşturdum. Bunun içerisine gidiyorum. Bu bize bir işte table editor, SQL editor gibi şeyler sunuyor, mekanizmalar sunuyor. Şimdi bunun dokümantasyonuna gidelim. Şurada nasıl gidiyoruz? Documentations diyelim. Burada Nuxt var mı? Nuxt varsa çok güzel olacak. Normalde Nuxt'ın kendi modülü var ama onu kullanmak istemiyorum. Aslında şu Nuxt şurada gördüm. Bir dakika şu öbürü neydi lan? Şu ne? Ha üstünde çıkıyormuş. Tamam Nuxt uygulamasındayız. Güzel. Nuxt uygulamamızı kurduk zaten. Supabase'in client'ını kurmamız gerekiyormuş. Kuralım. env dosyasına şunları yazmam gerekiyormuş. Geldim. Next video seçili buradan zaten. Bunu da güzel yapmışlar bu arada. Seçtik. URL'imizi koyalım. Koyduk. Publishable key diyor. Kopyaladım. Ha bunları dokümana güzel yapmışlar. Oturum açık olduğu için biliyor herif oradan şeyi. Kaydettim. Bu ne? Ha anonim key bu. Tamam. Bu kadar. Herhalde bu kadar. Bir yandan da npm run dev diyelim. Şunda bir işimiz yok. Bunda da bir işimiz yok. Şu indekse gidelim. Aslında şunun hepsini kopyalasam. Şuraya yapıştırsam. Kaydetsem. Tabi bizde şu anda şey nerede database? Şu. Instruments diye bir şey yok. Dur bekle kardeşim. Dolayısıyla çalışmayacak ama çalışmadığını bir görelim. Şu inspector'ı da bir açalım. Şuradan bir yerden bir şeyler görmemiz lazım. Supabase URL is required dedi. Niye dedi bunu? Çünkü Nuxt config'in içerisine gidip buraya app config mi yazıyorduk? Aynen. Aynen kardeşim böyle. Böyle miydi ya? Çok emin de olamadım. Çok emin de olamadım açıkçası. Hatırlamıyorum çünkü bunu nasıl kullandığımızı. Şunlar doğru mu öncelikle? Doğru. Şöyle geri geldim. Kaydettim. Şurayı bir yenileyelim. Tamam okumadı. Çünkü burada bir de public mi vardı? Aynen. Şöyle olması lazım diye kalmış aklımda. Çünkü nerede? Config okudum. Use app config olacak bu. Doğru. Config okudum. Public'in altındaki zart surt. Kaydedelim. Yenileyelim kardeşim. Restart etti muhtemelen. Bekleyelim birazcık. Tekrar yenileyelim. Geliyor. Geliyor. Tabii uzun zamandır bu işlerle uğraşmayınca motor becerilerimiz bir miktar kötü durumda ama hemen ısınırım şimdi. Hadi oğlum ya. Hah. Bence bir restart edilmeyi hak etti. Bir aklı gitti yani. Bir restart edelim. Şurada bir hata bir şey var mı ona da bakalım gelmişken. Next icon bir şeyler diyor. Yenileyelim. Çalışmam lazım ya. Şu arada bir şuna bakalım tekrar.
Yo, her şeyin tamam. Çalıştı. Network'e gidelim. Şöyle bir request atılmış. Tamam. Böyle bir şema yok diyor. Doğru. Çünkü bizim sıfır bir uygulamaydı. Buraya bir tane tablo oluşturmamız gerekiyor. Tablonun adı da ne olsun? New table nereden diyorum? Şuradan mı diyorum? Tablonun adı ne olsun mesela? Adeti bozmayalım. Movies olsun. Bir tane de sütun ekleyelim. Name olsun. Tipi ne olsun? Alo. Dükkanda mısın? Dükkandayım kardeşim. Okey, geliyorum. Gel bakayım. Envarkar iyidir. Şunu save edelim. Şunu da kapatmamız lazım. Şeyden dolayı row level security diye bir şey var. Row başına security belirleyebiliyoruz. İşte otantikasyon olmuş kullanıcı olmasını isteriz mesela. Ya da otantikasyon olmuş ve şu bilmem bilgileri taşıyan kullanıcı, işte rol admin olan gibi. Onları oradan ayarlayabiliyoruz. Şuraya da bir tane işler güçler diyelim. Save diyelim. Muhtemelen hata verecek ama bir deneyelim biz. Tabii kodumuza gidip şunu movies diyeceğim. Aynen. Aynen. Aynen kardeşim. Yeniledik. Geldik. Yeniledik. Request gitmedi, bir gitsin. Gitti. Boş geldi. Dediğim gibi muhtemelen şeyden kaynaklı. Demeyeceğim. Şu anda uğraşmamak için şuna tıklayayım. Burada var mı edit table? Şunu kaldırıyorum. Bir nevi tabloyu public yaptım uygulama içerisinde. Öyle düşünebilirsiniz. Yani herkes görebiliyor tablonun içindekileri. Update etti. Geldim buraya. Tekrar yeniledim. Bakalım gelecek mi bir şey. Geldi. Aslında bu kadar basit. Gördüğünüz üzere oluşturmuş olduğum bir tabloyu kardeş payı diyelim. Save diyelim. Oluşturmuş olduğum bir tabloyu dışarıdan bu şekilde görüntüleyebildim, tablonun içerisindeki kayıtları. Gayet de güzel oldu. Gördüğünüz üzere entegrasyonu inanılmaz derecede basit bir şey. Zaten Supabase yapan şey bu. Alametifi harikası bu. Dolayısıyla entegrasyonu yaptık. Bir sonraki videoda da şeye bakalım. Otantikasyon nasıl yapılıyor? Yanlış hatırlamıyorsam bir satır ekliyorsunuz. Bütün desteklediği provider'ları siz de desteklemeye başlıyorsunuz. Şuradan otantikasyona tıklayalım. Şurada provider'lara tıklayalım. Yani şuradaki tüm provider'ları birkaç tıkta entegre edebiliyorsunuz uygulamanıza. Umarım faydalı olmuştur. Abone olursanız ve bildirimler açarsanız çok mutlu olurum. Yorumunuz varsa yorum yaparsanız bilgim dahilinde cevap vermeye çalışırım. Anlatırken eksik gedik bir şey anlattıysam onları da yazarsanız yine faydalanmış oluruz. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.